Ya bir gecede tüm bildiğiniz dünya, sokaklarınız, evleriniz, anılarınız tarihten silinseydi. Onlar zamanın devleriydi. Taştan imparatorluklar kurdular, gökyüzüne uzandılar, kendi çağlarının kurallarını yazdılar. Ama şimdi geriye sadece rüzgarın fısıldadığı hikayeleri ve sessiz taşları kaldı. Tarihin tozlu sayfalarından bize bakıyorlar ve aynı soruyu soruyorlar. Bize ne oldu? Bu, kayıp şehirlerin ve onların açıklanamayan sonlarının hikayesi. Bu, hakikatin peşindeki bir yolculuk. Yolculuğumuz, takvimleri ve yıldızları bizden daha iyi bilen bir halkla başlıyor. Mayalar. Matematikte sıfır kavramını kullandılar ve gezegenlerin döngülerini şaşmaz bir hassasiyetle hesapladılar. Tikal gibi devasa taş şehirler inşa ettiler. Ormanın kalbinde atan, milyonlarca insana ev sahipliği yapan metropoller. Ama sonra 9. yüzyılda bir şeyler korkunç bir şekilde ters gitti. Şehirlerini neden aniden terk edip ormanın derinliklerinde kayboldular? En güçlü teori bizi gökyüzüne götürüyor. Ama bu kez yıldızlara değil, bulutlara ya da bulutsuzluğa. Arkeolojik kanıtlar, Mayaların yaşadığı topraklarda 100 yıl süren acımasız bir süper kuraklık yaşandığını gösteriyor. Su kaynakları kurudu, tarım çöktü ve milyonları besleyen sistem açlık ve isyanlarla kendi ağırlığı altında ezildi. Bir diğer kanlı teori ise sorunun dışarıdan değil, içeriden geldiğini söylüyor. Yazıtlarda ve duvar resimlerinde Maya şehir devletleri arasındaki savaşların zamanla daha sık ve daha acımasız hale geldiğine dair kanıtlar var. Kaynaklar azaldıkça şehirler birbirlerinin boğazına sarıldı ve bu bitmek bilmeyen savaşlar görkemli medeniyeti yavaş yavaş tüketti. Ama kesin olan bir şey var. Orman, onların sırlarını hala saklıyor. Şimdi
zamanda daha da geriye ve binlerce kilometre doğuya gidiyoruz. Mısır ve Mezopotamya kadar eski ama onlardan çok daha gizemli bir medeniyete, Indus Vadisi. Ama onların dehası gökyüzüne uzanan piramitlerde değil, ayaklarımızın altındaki toprağın kendisinde gizliydi. Kusursuz bir şehir planlaması, dünyanın ilk kanalizasyon sistemlerinden biri. Ve her eve temiz su taşıyan karmaşık bir su yönetimi. Tam 4500 yıl önce. Bu inanılmaz mühendisliğe rağmen arkalarında bıraktıkları en büyük sır taştan değil, kildendi. İşte Indus yazısı. Onların dili, onların hikayeleri, onların çimliği. Ve 100 yıldır tek bir kelimesini bile çözemedik. "4000 yıldır bize bakıyorlar ama tek bir kelime bile söylemiyorlar." Peki onları ne sessizliğe gömdü? Bir teori hayat kaynakları olan nehrin onlara ihanet ettiğini söylüyor. Nehir rotasını değiştirince tarım ve ticaret çöktü ve bu modern şehirler yavaş yavaş hayalet kasabalara dönüştü. Yoksa sebep bu kadar basit değil miydi? Belki de cevap okuyabildiğimiz gün öğreneceğimiz bu satırlarda gizlidir. Tarihin en büyük ve en sessiz trajedilerinden biri. Peki ya bazı hikayeler kanıtlanmış tarihten daha derine işliyorsa? Ya bazı sırlar taşa değil, insanlığın kolektif hafızasına kazınmışsa? Filozof Platon, bize 2400 yıl önce inanılmaz bir hikaye anlattı. Güç, zenginlik ve teknolojiyle dolu, eşi benzeri görünmemiş bir medeniyet. Atlantis. Herkül sütunlarının ötesinde, okyanusun ortasında bir ada krallığı. Öyle bir medeniyet ki, kendi zamanının binlerce yıl ötesindeydi. Ama Platon'a göre bu güçleri zamanla kibirlerini ve ahlaki çöküşlerini de beraberinde getirdi. Ve tanrılar onları cezalandırmaya karar verdi.
tek bir korkunç gün ve gecede tüm Atlantis kıtası depremler ve sellerle okyanusun dibine battı ve gözden kayboldu. Peki bu sadece bir masal mıydı? Kibirli bir topluma ders vermek için uydurulmuş ahlaki bir hikaye mi? Yoksa gerçek bir olayın yankısı olabilir mi? Tarihçiler gözlerini Ege Denizi'ne çeviriyor. Milattan önce 1600'lerde Thera yanardağ patladı ve gelişmiş Minos uygarlığını yok eden dev tsunamiler yarattı. Tek bir günde yok olan zengin bir ada medeniyeti tanıdık geldi mi? Maya, Indus, Atlantis efsanesi. Farklı zamanlar, farklı coğrafyalar, farklı hikayeler. Ama bu sessiz kalıntıların derinine indiğimizde ortak bir fısıltı duyarız. Aynı ölümcül hataların yankısını. Doğal kaynakların acımasızca tüketilmesi. Bitmek bilmeyen iç ve dış çatışmalar. Ve aniden değişen bir iklimin getirdiği felaketler. Tarihin bu sessiz kalıntıları aslında kendi medeniyetimiz için yankılanan bir uyarı olabilir mi? Bizler kendi çağımızın devleriyiz. Camdan ve çelikten imparatorluklar kurduk. Ama gerçekten onlardan daha mı akıllıyız? Yoksa biz de bir gün geleceğin arkeologları için çözülmesi gereken bir sırra mı dönüşeceğiz? Kuraklık mı, savaşlar mı, yoksa bir efsanenin ardındaki gerçek bir doğal afet mi? Belki de cevap bunların hepsinin birleşimidir. Ama en büyük gizem hala devam ediyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu büyük medeniyetlerin sonunu getiren asıl sebep neydi? En mantıklı teori hangisi? Kendi teorinizi ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle mutlaka paylaşın. Eğer siz de bitmek bilmeyen bir meraka sahipseniz ve hakikatin tüm spektrumunu bizimle keşfetmek istiyorsanız, bu keşif gezisine katılmak için kanalımıza abone olmayı ve yeni maceraları kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.